Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google e-tablolardaki çeşitli dosya işlemlerini ayrıntılı bir biçimde inceleyeceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Ben yine Google e-tablolar sayfasından başlayacağım ve artı butonuyla yeni bir dosya oluşturacağım. Ama siz isterseniz şablon galerisinden çeşitli şablonlardan birini seçerek de işleme başlayabilirsiniz. Bunlar işinize yarar ya da yaramaz sizin takdirinize kalmış bir durum. Artıya tıkladığımızda bizim için boş bir e-tablo oluşturuyor. Yeni e-tablo oluşturmanın alternatif yolları da var elbette. Google Drive'ı açıp oradaki yeni butonuyla da e-tablolar sekmesi altından yine bir boş e-tablo oluşturup aynı sayfaya ulaşmanız mümkün. Alternatif olarak da bir e-tablo ile çalışırken dosya menüsüne tıkladıktan sonra yeni başlığı altından e-tablo ya da ihtiyaç duyduğunuz diğer doküman türlerini oluşturmanız mümkün. Dosyamızı oluşturduk. Hemen veri girişine başlayabiliriz. Hücreleri doldurabiliriz ama ondan önce yapmamız gereken mantıklı bir işlem var. O da dosyamıza bir isim vermek. İsim vermek için dikkat ederseniz sayfanın sol üst tarafında başlıksız e-tablo yazıyor. Bunun üzerine bir kere tıklamam isim değiştirme moduna girmem için yeterli olacak. Tıklayalım. Öğrenci kayıtları diyeyim ben buna şimdilik. Bunu yaptığımda dosyamı isimlendirmiş oldum ve otomatik olarak Drive'a benim için kaydet. Alternatif olarak yine dosya menüsüne girip yeniden adlandır demem de mümkün. Ya da Google Drive açıkken dosyamı bulup sağ tıklayıp yeniden adlandır diyebiliyorum. Aynı sayfaya Google e-tablolar arayüzünden ulaşmak istiyorsam da ikonumla geldim sayfama. Yine sağ tıklayıp yeniden adlandır deme şansım var. Normalde siz yeni butonuna tıklayıp bir dosya oluşturduğunuzda onu Google Drive hesabınız içindeki ana dizinde oluşturuyor. Ama bu bizim her zaman istediğimiz bir durum değil elbette. Farklı klasörler kullanmamız gerekebiliyor. Dosyamızı taşımak istiyorsak yapacağımız şu. Bakın burada taşı diye bir buton çıkıyor. Ya da aynı butona menümüz altından da taşı seçeneğiyle ulaşmamız mümkün. Fark etmez, ikisinden birine tıkladığımızda aynı arayüz gelecek ve burada gördüğünüz pencerede benim Google Drive hesabımda bulunan klasörleri bana listeliyor. Buradan bakıp uygun gördüğüm bir klasöre eklemek istiyorum. Mesela baktım, Classroom klasörü ya da yedekler klasörü içinde bir dosyamı oluşturmak istiyorum. Tıkladığımda şuradaki oka o klasörün içine girmiş oluyorum ve böyle dallana dallana devam edebiliyorum. Baktım ki bu klasör olmadı. Geri butonuna şuradaki tıklayarak bir önceki dizine dönme şansım var. Ya da baktım hiçbir dosya işime yaramıyor. Buradan yeni klasör oluşturma yoluna gidip dosyam için, çalışmam için yepyeni bir alanda oluşturma şansım var. Tıklayalım biz. Öğrenci kayıtları diyelim buna da. Onayladım. Artık ana dizinin altında böyle bir klasör var ve buraya taşı dediğimde dosyayı oraya aktarmış olacağım. Bunun gibi farklı düzenlemeler yapabiliyoruz. Hata yaptığımızda da anlık olarak geri alma şansını bize veriyor. Taşıma işlemi gayet basit. İstediğiniz zaman Google Drive arayüzüne gelip klasörünüzü bulup da çeşitli taşıma işlemlerini buradan da yapmanız mümkün. Gelelim geri. Dosyamızın bir kopyasını oluşturabiliyoruz. Bunda da çeşitli yollarımız var yine. Dosya menüsüne tıkladığımızda kopyasını oluştur diye bir seçenek karşımıza çıkıyor. Tıkladığımızda doğrudan kopya oluşturmuyor. Bize kopyaya vereceğimiz ismi soruyor ve bu kopya nereye kaydedilecek gibi seçeneklerimiz var. Mesela öğrenci kayıtları dosyasının kopyası değil de yedek diye bir tane dosya oluşturayım ben. Ve bu yedek öğrenci kayıtları klasörü içinde olmasın, farklı bir yerde olmasını istiyorsan, bakın az öncekine benzer bir klasör geldi. Tıklayayım oradan da yedekler diyelim bunun içinde de. Ve yedekler klasörünü seçmiş oldum. Burada bana son olarak birkaç soru soruyor. Aynı kullanıcılarla paylaş demiş. Henüz videolarımızda görmedik ama e-tablolardaki herhangi bir dosyayı biz onlarca, yüzlerce kişiyle paylaşabiliyoruz. Eğer yeni oluşturduğumuz bu dosyanın da aynı kişilerle paylaşılmasını istiyorsak buradaki seçeneği işaretlememiz faydalı olacak.
Ya da dosyamız yorumlar barındırıyorsa bu yorumları yok sayıp temiz bir dosya oluşturma ya da buradaki işareti seçerekten yorumlar dahil her şeriyle kopyalama işlemini gerçekleştirmeyi sağlayabiliyoruz. Onun dışında yorumlar kendi içinde işte devam ederken tamamlandı, çözüldü şeklinde işaretlenebiliyor. Çözülmüş yorumları bile eklemek istiyorsak da buradaki seçenekle işlemimizi yapabiliyoruz. Doküman kopyalama da bu şekilde. Dosyamızı silebiliyoruz. Silmek için geldiğimizde dosya menüsü altında çöp kutusuna taşı diye bir seçeneğimiz var. Bunu yaptığımızda Google Drive hesabınızdaki çöpe atılmış oluyor. Onun dışında yine Google Drive'dan kaldır seçeneği var. Sağ tıkladığımızda çıkan. Dosyayı o şekilde de kaldırabiliyoruz. Ya da son olarak e-tablolar arayüzümüze döndüğümüzde de sağ tıklayınca gelen kaldır seçeneğiyle dosyamızı kaldırmamız mümkün. Mesela ben bunu kaldır dedim. Çöp kutusuna taşındığını bana bildirdi. Artık dosyaya erişmek için yapacağım şey Google Drive hesabıma girip çöp kutusunu ziyaret etmek olacaktır. Gelin Google Drive'a geçelim. Burada bakın çöp kutusu zaten hesabımızda bulunuyor. Tıkladığımda sildiğim dosyalarımı bana gösterdi. Burada öğrenci kayıtları en son sildiğim dosya olduğu için yukarıda. Gelip buradan sağ tıklayıp geri yükleme şansım var. İstersem dosyayı tamamıyla sil deme şansım var. Ben geri yüklemeyi tercih edeceğim. Artık dosyam geri alınmış oldu. Ve burada yenilediğimde onu tekrar görebileceğim. Girelim tekrar dosyamıza. Bu şekilde silme işlemlerini yapabiliyoruz. Diğer bir işlemimiz içeriye dosya aktarma. Bunun için birkaç farklı seçeneğimiz var. Yine dosya menümüze tıklıyoruz. Burada içe aktar seçeneğimiz bulunuyor. Tıkladığımızda Google Drive penceresi yine karşımıza çıkıyor. Burada hesabımızdaki farklı bir dosyadan içeri de aktarabiliriz. Ya da bilgisayarımızdan sıfırdan bir dosya yükleme şansımız da var. Ben burada bilgisayarımdan yüklemeyi tercih edeceğim. Tıklayalım. Buradan ister şu butona tıklayarak dosya penceresini açma ya da dosyayı buraya sürükleme seçeneklerimiz var. Benim burada bir tane Excel dosyam vardı. Excel dosyamı aktarmak için seçeceğim. Sürükleyip bırakıyorum. Yükleme işlemini benim için gerçekleştirdikten sonra soruyor. Dosyanın ismi burada. İster şu anda açık olandan bağımsız bir tablo oluşturabilirim ya da tablomun içinde yeni bir sayfa olarak bu bilgileri ekleme şansım var. Şunu da yapabiliyoruz. E-tabloyu değiştirme, yani bu tablodaki bütün bilgileri yok sayarak bu tablonun içindeki verilerle yüklediğim dosyanın verilerini takas etme yoluna da gidebiliyoruz. Ben yeni bir sayfa olarak eklemeyi burada tercih ediyorum. İçeri aktar diyeceğim. Bakın sayfa 1'im vardı. Hemen sayfa 2 şeklinde dosya ismiyle bir tane sayfa oluşturdu. Ve Excel dosyasında bilgi olarak ne varsa, nasıl bir biçimlendirme yaptıysa filtresiyle, o suyla bu suyla aynen buraya aktarılmış oldu. Bu pürüzsüz temiz bir aktarma biçimi. Ama farklı dosya türleri de var karşımıza çıkabilen, CSV gibi. Onları aktarmak istediğimizde ne olacak? Bir de ona bakalım. İçeri aktar diyorum ben yine. Yükleme pencereme geldim ve dosyalarımın olduğu kısma geleyim. Bu CSV dosyaları bilgisayarla uğraşanların karşısına çıkan dosyalar. E-tablo şeklinde kullanılıyorlar ama aslında bir metin dosyasından bahsediyoruz. Mesela ben burada sağ tıklayıp düzenle dediğimde bir tablo değil, metinden oluştuğunu görüyorum. Bakın burada benim satır sütunlarıma verdiğim isimlerin hepsi yazı olarak var ve satır bilgisi dışında bir bilgi aslında burada yok. Karakterler içinde hücreleri belli etmek için noktalı virgül kullanılmış. Kimi zaman farklı karakterler de kullanılıyor. Virgül kullanıldığı ya da tab dediğimiz sekme karakterin kullanıldığı da oluyor. Bu dosya türü dediğim gibi metin olduğu için benim programa nasıl bir düzenleme yapıldığını belirtmem gerekecek. Yükleyince göreceğiz şimdi. Atıyorum dosyayı buraya. Hemen yüklemeyi yaptıktan sonra az öncekinden farklı seçenekler çıktı karşıma. Bakın şu kısımlar öbüründe de vardı. Bir farkı yok. Ama aşağıya geldiğimizde ayırıcı türünü sordu. Hani demiştim ya, sekmeleri ayırmak için, hücreleri ayırmak için çeşitli karakterler vardı. Benim dosyamda noktalı virgül olduğu için ben burada özeli yazıyorum. Klavyemden noktalı virgül yazmam yeterli oluyor. Ama genelde kullanılan karakter virgüldür. Bu gibi dosyanızı tanıyarak aktarılmasını sağlayabiliyorsunuz. Farklı olarak
İşte metinleri sayılara, tarihlere dönüştüreyim mi diye soruyor. Bu kimi zaman işe yarayan, kimi zaman da kafamızı karıştırabilen bir özellik. İşte sayıları tarih olarak algılayıp gün ay yıl şekline çevirmeye kalktı olabiliyor. Bunu kapatmanız kimi zaman faydalı olacaktır. Deneyip yanılarak da anlayabilirsiniz. Ben içeri aktar dediğimde yeni bir dosya oluşturdu, içeri aktardı onu. Yanlış yaptım. Şuradan yeni sayfa ekle diyelim. Tekrar yapsın. Ve üçüncü sayfa olarak da kayıtlarımı aktardı. Bakın iki dosyanın farkı. Birebir aynı bilgi var. Biri Excel'den gelen düzenlenmiş dosya. Burada renklendirme olsun, filtreleme olsun, gelişmiş özelliklerin pek çoğu aktif. Ama burada baktığımızda düz bir dosya söz konusu. Hücreleri birbirinden ayırdı ama ötesinde bir şey yok. Düz metinden oluşan bir dosya elde etmiş oldum. Bunun gibi farklı türleri e-tablolara aktararak kullanmanız mümkün. Gelelim dosyaları kaydetmeye. Birçok işlem yaptım ama dikkat etmişsinizdir. Şurada sürekli yazı değişiyor. Birkaç saniye önce düzenleme yapıldı. Burada bir kayıt butonumuz yok. Yaptığımız her bir değişiklik saniyesi saniyesine kayıt altına alınıyor. Güzelliği şu, internetten çalışıyoruz. İnternet kesilebilir, elektrik kesilebilir. Yaptığımız iş yarım kalsa bile kaldığımız yerden aynı şekilde devam etme şansını bize sistem sağlıyor. Peki bu değişiklikleri nasıl takip edeceğiz? Bakın buraya sürüm geçmişini açın diyor, ben bu yazının üzerine geldim ve tıklayınca sürüm geçmişi adında bir sayfa gelecek. İstersem aynı sayfaya dosya menüsü altından da ulaşmam mümkün. Burada hemen sürüm geçmişini göster diyelim, sayfamız açılsın. Burada dosyamızda yapılan bütün değişikliklerin dökümünü görüyoruz. Bakın burada benim saat kaçta açtığım, bu dosyada neler yaptığımın bilgileri verilmiş. İstersem dakika dakika her şeyi görebiliyorum. Bu dosyayı ben tek başıma değiştirdiğim için benden başka kimse gözükmeyecek ama birden fazla kişinin değiştirdiği dosyalarda kim, hangi gün, hangi saatte ne yapmış tek tek kayıtlarını alabiliyoruz. Mesela dosyanın ilk açıldığı hali, boş haline bir dönelim. Burada hiçbir kayıt yok. Bakın sayfalar kayboldu. İstersem bu sürüme geri dönme şansım var. Yani dosyayı bir yerde sıfırlayabiliyorum. Ya da geldim 14.28'deki değişikliklerime bakayım. Birinci sayfama eklemişim. O değişikliklere göz atabiliyorum. Toplamda kaç düzenle yapılmış görüyorum. Bakın bana yeşil rengi atamış. Yeşille gösterilen kısımlar benim o anda yaptığım değişiklikleri gösteriyor. Dosya aktardığım için değişiklik olarak bütün dosya içindeki bilgileri göstermiş. Aynı sayfadan en son değişikliğe geldiğimde de dosyanın en güncel halini bana gösteriyor. Yapılan değişiklikleri bakıp düzenlemelerimin uygunluğuna karar verebiliyorum. Geri dönelim dosyamıza normal modda. Bütün her şeyimizi yaptık ama bu dosyayı her zaman Google e-tablolarda saklamak ya da e-tablolar kullanan kişilerle paylaşmak durumunda olmayabiliriz. Bilgisayarımızda bir yedek saklamak için ya da bizden istenen belirli bir formatta dosyayı elde etmek için farklı indirmemiz gerekecek. Bunun için dosya menüsüne giriyoruz. Oradaki indir seçeneğinden uygun olan bir dosya biçimini seçmemiz gerekiyor. İlk seçenek alışılageldik. Microsoft Excel biçimi. Neredeyse her bilgisayarda e-tablo dendiğinde Excel ya da Excel ile uyumlu bir uygulama bulunuyor. O yüzden en tercih edilen format bu oluyor. İkinci seçeneğimiz ise Open Document biçimi. OpenOffice, LibreOffice gibi açık kaynak yazılımların kullandığı dosya biçimi. O yazılımlar da elbette Excel biçimini destekliyor ama onların kendi biçiminde kaydetmek istiyorsak ODS'yi seçme şansımız var. Takip eden dosyalar bizim tablolarda kullandığım gelişmiş özellikleri desteklemeyen dosya biçimleri. PDF biçimi dosyayı göründüğü haliyle almamıza yarıyor ama üzerinde değişiklik yapmamız o noktadan sonra mümkün olmuyor. Yani değişmesi gerekmeyen son halini almış dosyalarda tercih edebileceğimiz bir biçim. Altındaki web sayfası ise yine aynı mantıkla çalışıyor. Bize web tarayıcılar, Chrome gibi, Firefox gibi tarayıcılarla açılabilen bir dosya veriyor. Bunu da yine dosyamıza son halini verdiysek tercih edebiliriz. Son iki seçenek ise CSV ve TSV dosyaları. Bunlar da az önce içeri aktarırken gösterdiğim metin tabanlı dosyalar elde etmek için kullanılan seçenekler. Hatırlarsınız CSV biçimi bizim tablolardaki gelişmiş özellikleri desteklemiyordu. Yani bize düz bir metin verecek. Burada da
Hemen yanda söylemiş geçerli sayfa diye. Yani bakın benim burada 3 sayfalık bir dokümanım var. Bu biçimde indirirsem sadece seçili olan sayfanın bir kaydını, bir dökümünü elde etmiş olacağım. Yani sınırlı bir biçime doğru yelken açmış oluyoruz bu seçeneği kullandığımızda. İndirme seçeneklerimiz de böyle. Onun dışında tablomuzla ilgili doküman ayarlarına bir bakalım. Aşağıya indiğimizde doküman ayrıntıları diye bir seçenek var. Bu dosya tanıma ile ilgili standart bilgiler, dosyanın konumunu, kime ait olduğunu ve en son değiştirme tarihi gibi bilgileri bize sunan çok basit bir pencere. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur ve ayarların inceliklerini size anlatabilmişimdir. Siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer sorularınız varsa bana her zaman yorumlar üzerinden iletebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.